Selen Çağlayık Eloğlu'yla Ayasofya'dayız. Neden Ayasofya'dayız? Bilgeliğin merkezi ve o kapsayıcılığın merkezi olarak görüyorum ben onu. Herkes bir rahimden geliyor. Bana Ayasofya'da sanki o herkesi kapsayan, kabul eden yer gibi geliyor. Arkeologluktan ebeliğe uzanan Evet. bir hayat hikayesi. Hı hı. Bu nasıl oldu? Bu kadın nasıl bir şey? Rahim nedir? Hı hı. Aslında bir geçit diyorsunuz rahimler için. Ben de- Portal. Gerçekten de bir bebeğin geçişini sağladığı için O toplumlar bizden çok daha iyi biliyormuş. Çok daha iyi uyguluyormuş. Ve bize sanki bir takım şeyler unutturulmuş. Hani rahmiyle bağ kuramayan bir kadın cinselliği nasıl yaşıyor? bedenle bağ kurulamadığı için birçok şeyi kadınlar bilmiyorlar. Hatta yani bizde maalesef çok tatlı bir yerden konuşulan bir şey değil ama öreke dediğimiz şey, işte ebenin örekesi dediğimiz şey aslında bir tabure. Hristiyanlıkta ve çeşitli kutsal metinlerde rahim için kutsal kase dendiğini okuruz, görürüz, duyarız, biliriz. İslam dininde rahim Allah'ın isimlerinden biridir. İçimizdeki ses habire nasıl görünmemiz gerektiğini söylüyor. Bence en büyük Hatta- sıkıntı bu. Kadim kadınların bildiği ama modern kadının unuttuğu en önemli şey. Kalça, pelvis ve dans. Bunların arasında nasıl bir ilişki var? Birçok sebepten biz pelvisimizi kullanmıyoruz. Girit'ten gelen, işte arkeolojik resimlerde, Mısır'dan gelen şeylerde hep dans eden kadınlar var. Ve bir şekilde o pelvisi çalıştırma amacıyla yapıyorlar aslında bunu. Kadınlar işte rahim gibi de öyle bereketli topraklar gibiyiz. Bizi izleyen bir kadın bedeninden tamamen kopmuş. Ona ne önerirsiniz? Şöyle bir dünyaya baksın, evrene baksın ve bir ağaca baktığımızda, bir işte göklere baktığımızda, toprağa baktığımızda, sulara baktığımızda hep bir akış var, bir dönüş var, bir spiral var aslında orada. Merhaba, ben Neşe Sapmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Çok değerli ve çok önemsediğim bir ismi ağırlıyorum bugün. Selen Çağlayık Eloğlu. Yıllardır kendisini takip ediyorum. Çalışmaları, görüşleri benim için çok önemli. Ve daha da önemlisi ilk kez bir programa çıkıyor kendisi. Hoş geldiniz Selen Hanım. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Ben çok Teşekkürler. teşekkür ediyorum. Çünkü dediğim gibi hem böyle hayata bakış açınız çok hoşuma gidiyor. İşte paylaştığınız şeyler, aldığınız eğitimler, yaptığınız çalışmalar. Bir kere hikayeniz çok ilginç. Arkeologluktan ebeliğe uzanan Evet. bir hayat hikayesi. İlk bu benim çok ilgimi çekmişti. Bu nasıl oldu? Buradan başlayalım mı? Oradan başlayalım. Evet, birazcık bakınca böyle ilginç gelebiliyor ama aslında her şey çok güzel oturdu diye düşünüyorum böyle yıllar içerisinde. Ben arkeoloji çok severek istedim, öyle okudum. Gerçekten de hani beni çok çekiyordu, yani ilkokuldan beri istediğim bir şeydi. Ama sonra bir şekilde hayat oradan devam etmek istemedi, öyle hissettim. Daha insanlarla çalışmak istedim aslında. Oradan hayat önce beni bir antropolojiye yönlendirdi arkeoloji bittikten sonra. Orası da böyle çeşitli işte hobilerimle ilgili, işte çalışırken biraz böyle ekolojiyle ilgileniyordum. Oralara yöneldim. Sonra bambaşka bir master yaptım. Ekolojiyle ilgili, böyle gıda ve işte tarım sistemleriyle ilgili. Gene ama insanlarla çalışarak, işte organik tarım derken hayat öyle gider diye düşünüyordum. Ama tam o sırada işte gebe kaldım. Ve o, yani kadın sağlığına açıldı hayat, öyle anlatayım, daha kolay oluyor. Bir şekilde fark ettim ki bu konuda çok eksikler var. İşte doğum konusu ya da ne bileyim kadın sağlığı konusu böyle çok hiç düşünmediğim bir şeydi o gebeliğe kadar. Ondan sonra doğal doğumla ilgilenmeye başladım o süreçte. Nasıl olur, neler yapılabilir falan derken işte doğum koçları, ebeler, onlarla ilişkiler kurdum. Ve baktım çocuğum doğduktan sonra bu konular beni de çekiyor. Bir şekilde öyle ilerledi. Mesela ne gibi eksiklikler dikkatinizi çekti? Yani kadınların çok dinlendiğini görmedim. O süreçlerin çok mekanik ilerlediğini hissettim. Çok böyle sistematik bir şekilde hani belli bir durum vardı. Yani gebe kalıyorsunuz, işte kontrollere gidiyorsunuz ama nasıl bir doğum istiyorsunuz, neler olsun ya da işte oradaki o robotik gelen bazı şeyler olmuştu. Bir de fark ettim ki o sırada bazı insanlar başka şeyler yapıyorlar. Yani doğal doğum konuşuluyor, işte doğumda kadının tercihleri önemli kılınıyor bazı yerlerde. Dedim ben de bunları bir araştırayım. İşte yol oraya çıkardı. Ben de bir ebeyle çalıştım doğumumda. Ondan sonra dedim ki bu konular beni çekiyor. Ben de işte önce doğum koçluğu diye başladı. Ondan sonra da kendim ikinci çocuğum doğduktan sonra ebelik okudum tekrardan. Ebelik okudum. Peki sizi bu yolculukta böyle kadın bedeniyle ilgili en çok şaşırtan şey ne oldu? Yani
Kadın bedeninin bence gücü çok fazla. Bunu görmek çok önemli oldu benim için. Sadece doğumda değil, yani bütün o yaşadıklarında ve o gücüyle birlikte esnekliği aslında, yani hani fiziksel anlamda esneklikten bahsetmiyorum ama birçok şeyi hem hani ruhen hem de fiziken içinde barındırması ve adaptasyonu çok başarılı, öyle diyebilirim. Mesela şimdi Hristiyanlıkta ve çeşitli kutsal Hı hı. metinlerde rahim için kutsal kase dendiğini Hı hı. okuruz, görürüz, Hı hı. duyarız, biliriz. İslam dininde rahim Hı Allah'ın hı. Hı isimlerinden hı. biridir. Yani ciddi anlamda böyle hem kadim toplumlarda Hı olsun hı. hem bu şekilde kutsal metinlerde olsun rahme ve kadınlığa atfedilmiş aslında sizin de az Hı önce hı. sözünü ettiğiniz gibi önemli bir güç Hı hı. var. Şimdi siz bunu bizzat deneyimlediniz. Onlarca belki yüzlerce kadınla Hı hı. çalıştınız. Doğumlara Hı hı. girdiniz. Bir doğumda bir bebeğin dünyaya Hı gelişine hı. aracılık Hı eden hı. kişisiniz, ebesiniz. Hı hı. Ki bu ne kadar önemli bir şey aslında ebelik ve günümüzde bunun anlamı nereye Hı evrildi, hı. nasıl Hı değişti? hı. Konuşmak istediğim çok konu Evet. var. Ama buradan bakıldığında siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kadın nasıl bir şey, rahim Hı nedir? hı. Bizi izleyen, hiç bilmeyen kişiler var belki. Onlara bunu nasıl Hı hı. anlatırsınız? Şimdi dışarıdan bakınca sadece aslında hani üreme fonksiyonu önemliymiş gibi görülüyor. Yani çocuk yaptığında işte bir önemi varmış gibi görülüyor ama aslında öyle değil. Yani kadim toplumlar için adet kanaması, rahmin oradaki anatomik olarak işte bulunduğu yerin diğer organlar için olan önemi, yani bunlara da zaten bir şekilde bakıyorlarmış. Ama bir yandan da işin oradaki hani duygusal hormonlarla olan işleyişi, kadınların aylık olarak işte döngülerinde neler yaptıkları, neler hissettikleri, bunlara da yani kıymet veriyorlarmış. Biz tabii böyle çok küçültmüş bir yerden bakıyoruz. Yani sadece doğum vardır, işte doğum yaptı, çocuk oldu, bitti gibi görüyoruz. Aslında öyle değil. Yani bu böyle en başından işte menopoz ve daha sonrasına doğru ilerleyen bir süreç ve onun hepsinde, her aşamasında rahim çok kıymetli oluyor. Peki mesela zaman zaman sizin yazılarınızda şunu da görüyorum. Diyorsunuz ki aslında yani bir geçit Hı diyorsunuz hı. rahimler Hı hı. için. Size bu hissi veren şey ne? Gene öncelikle baktığımızda Ha, gerçekten de portal. gerçekten de bir bebeğin geçişini sağladığı için hani oradan Hı hı. baktığımızda bu çok anlayabileceğimiz bir şey tabii ki zaten. Yani bir bebeğin bu dünyaya gelişini sağlıyor ama aynı şekilde işte adet döneminde ve hormonlarımıza baktığımızda dönemin, yani döngünün bütün süreçlerinde oradan duygular geliyor, hani bilgiler geliyor, fikirler geliyor. Yani hepsini bu dünyaya aktaran olarak görülüyor aslında. Bundan dolayı kıymetli. Yani sadece çocuk olarak düşünmemek lazım diye her zaman altını çiziyorum. Çok fazla şeyin bu dünyaya somutlaşarak gelmesine yardımcı oluyor. Yani eski insanlar da bence bunu anlamışlar. Sadece Evet. çocuk olarak bakmıyorlardı. Ya ben böyle zaman zaman şu düşünceye hep kapılıyorum. Diyorum ki yani o toplumlar bizden çok daha iyi biliyormuş. Çok daha iyi Hı hı. uyguluyormuş ve bize sanki bir takım şeyler unutturulmuş. Hı hı. Hatta bu özellikle Hı yapılmış hı. gibi geliyor. Yani ben bu hisse Hı kapılıyorum. hı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Örneğin mesela kadın bedeniyle ilgili kadınların bedeniyle bağları Hı kopartıldığı hı. böyle süreçler Hı hı. yaşıyoruz. Yani bu giyimimizden yediklerimize Hı hı. kadar neler gözlemlediniz bizzat bu Hı hı. işlerin içinde biri olarak? Şimdi genel, yani Anadolu'da aslında olan şeyler bunlar ama burada biraz unutturulduğu için biz tabii bazı şeyleri başka yerlerden öğreniyoruz. Benim yaptığım çalışmalarda, özellikle işte bu rahim çalışmalarında rahimle ilgili işte masajlar ya da rahime destek uygulamaları genelde şu anda hani Mayalardan öğreniyoruz. Meksika'da ve işte oradaki Orta Amerika'daki farklı ülkelerde bulunan Maya kültürü hala bunu aktif olarak çok şey yapıyor, yani uygulayarak sürdürüyor. Günümüze kadar da getirmiş durumdalar. Bizim de birçok hocamız zaten Maya ebeleri, öyle diyebilirim, ve onlar anlamışlar. Yani ilk adet kutlanıyor, işte doğum çok desteklenerek gerçekleşiyor. Ardından belli bir yaştan sonra menopoza girdiklerinde orada da gene bir sürü uygulamalar yapıyorlar. Yani bu böyle olağan bir şey gibi görülmüyor aslında. Sadece hani bizde ne oluyor? İşte adet gördün, pedini tak, bitti. İşte doğum bir şekilde yaşanıyor, bebeği aldın, tamam, bitti gibi görülüyor. Menopoz zaten maalesef hani çok üzücü görülen bir yer. Ama eski kültürlere baktığımızda hepsini bir aşama olarak, kadının kendi gücüyle ilerlediği bir aşama olarak gördüklerini ve kutladıklarını görüyoruz aslında. Mesela kadını 3 aşamaya ayırıyorlar galiba, değil Yani mi hani öyle gibi? çok hani kesin bir Hı hı. şey olduğunu söyleyemeyiz yazılı Hı hı. olarak ama baktığımızda gerçekten de hani bunlar önemli aşamalar olarak görülmüş. Yani arkeoloji birazcık anlatıyor bazen Hı hı. yorumlarımızda.
onu anlayabiliyoruz. Hı hı. Peki mesela kadın bedeniyle ilgili sizin anlatılarınızda ona da rastlıyorum. Aslında ya işte bugün bize özendirilen o zayıf, ince, Hı işte hı. skinny dediğimiz Hı. bedenler değil de biraz daha sanki etli, kalçası dolgun değil mi? Hı Öyle hı. bir şey var. Onu da dinleyelim. Yani o Anadolu'da da olan işte Hı hani ana hı. tanrıça kültürü dediğimiz kültte aslında zaten hani hep bunu görüyoruz ama tabii ki her kadın bedeni çok özeldir, kendine özgüdür. Hı hı. Yani o metabolik olarak çalışması farklıdır. Ama şurada şöyle bir şey de var. Yani o adet kanamasının olması için belli bir yağ oranına gelmesi gerekiyor. Yani bu tıbbi olarak sonuçta bilinen bir şey. O yüzden de hani oradaki yani kadının beslenmemesi, kendine olan gereken şeyleri almaması, işte vitaminden, mineralden eksik olması, onlar tabii ki vücudunu etkileyecektir, adetini etkileyecektir, doğumunu ve gebeliklerini ve sonrasında yani olmasa bile menopozunu etkileyecektir. O yüzden kadınların iyi beslenmesi bence çok önemliydi onlar için. Biz maalesef oralarda biraz eksik kalabiliyoruz. Şimdi mayalı işte öğretmenleriniz Hı olduğunu hı. Hı söylediniz. hı. Gittiniz o şekilde Hı eğitimler hı. aldınız. Onlardan ne öğrendiniz? Yani izleyicilerimizle de Hı hı. paylaşmak için. Mesela daha önce geçmişte uygulanan, bugün Hı unuttuğumuz, hı. örneğin nasıl Hı hı. beslenmeliyiz, nasıl yaşamalıyız ya da kadınlığımıza nasıl Hı hı. yaklaşmalıyız diyeyim. Yani, aslında, böyle, çok, bir teknik olarak tabii ki bir sürü teknikleri var, uygulamalar var, işte, masaj yapıyorlar, başka şeyler yapıyorlar ama öncelikle yaklaşım bence çok farklı. Çok büyük bir şefkatle yaklaşıyorlar birbirlerine, kendilerine, kendi rahimlerine, başka rahimlere, başka kadınlara ve bence zaten o rahimin özelliği oradan çıkıyor. Yani, tamam, teknik olarak, işte, bir rahim var, alınabilir bu arada rahim, yani, hani, bir ameliyat yaşayabilir kadınlar ama oradaki o bedene olan şefkat, kendisine gösterdiği, başka kadınlara gösterdiği o kapsayıcılık bence rahimle ilgili en önemli şey. Rahim alınsa da kadın o durumda ne yapmalı örneğin? Hani rahim Hı alınabilir hı. dediniz ya, diyelim ki rahmi Hı alındı hı. birinin. İşte rahim yok diye o gücü kaybetmiş mi oluyor yoksa rahim alınsa bile o devam eden bir Yani, şey hani, mi? öyle bir inanış var. Yani, oradaki enerjinin devam ettiğine dair, böyle, hani, duyacaksınız, yani, böyle şeyler var. Ama orada önemli olan, hani, önce bir yas çıkabilir. Tabii ki bir kadında, hani, Hı bunu bir hı. kabullenme süreci olacaktır. Ama ardından da hem anatomik olarak hem de, işte, duygusal olarak neler yapılabileceğine bakmak lazım. Anatomik olarak her ameliyattan sonra bir yapışıklık, bir gerginlik hissi olabilir, yapışıklık olabilir. O yüzden kadınların bunları takip etmesi gerekiyor, kendilerine bakmaları gerekiyor ki içerideki diğer organlar da etkilenmesin. Tabii duygusal olarak da işte orada, kendisindeki hâlâ o kapsayıcılık hissini bulundurduğuna, inanması lazım. Sonuçta en nihayetinde bir organ, Hı hı. öyle bakmamız gerekiyor ama, o organ dâhilinde ya da, hani, olmadığında haricinde dahi o şefkat ve merhamet çok önemli. Rahmiyle nasıl bağ kurabilir kişi? Öncelikle onun orada olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Hep söylüyorum, yani, biz gebe kalındığında ya da adet ağrısı olduğunda aklımıza gelen bir organ ki gebelikte bile çok gelmiyor aslında. Yani, daha çok çocuğa odaklanılıyor gebelik boyunca. Çok da orada bir rahim olduğunun farkına varmıyoruz. Midemiz ya da bir akciğerimiz gibi çok fark ettiğimiz bir organ değil. Öncelikle onun bir farkına varmamız lazım. Anatomik olarak da tam merkezde bulunuyor. Birçok organın yerleşmesine yardımcı oluyor. Yani, önemini önce anatomik ve yani medikal bir yerden anlamamız gerekiyor. Gerçekten ciddi bir organ bu ve sorun da çıkıyor. Yani, birçok kişi adet ağrısı yaşıyor, işte, hastalıklar oluyor. O yüzden, hani, ilgilenilmesi gerektiğini fark etmemiz birinci şey. Yani, Önce rahmi var, kişi fark etmeli. fark edecek. Hı Benim hı. rahmim var, Hı hı. böyle bir şey var ve bu önemli Hı bir hı. merkez gibi bakmalı Yani, belki. evet, hani, maneviyatına geçmeden Hı önce, hı. yani, zaten oradaki anatomik anlamıyla bir, farkındalık oluşması lazım. Hı Çünkü hı. yok sayabiliyoruz. İşte, günlük hayatımızda yaptığımız bazı şeyler iyi gelmeyebiliyor. İşte, fazla üşütmek, ne bileyim, işte, bazı uygulamaları yanlış yapmak, işte, yanlış duruşlar bunların Hı hepsi hı. çok etkileyebiliyor. O yüzden önce ben burada bir organa sahibim, nasıl diğer organlarımla ilgileniyorum, rahmimle de ilgileniyorum demek lazım. Önce şimdi rahmimizin farkına vardık, buna Hı dikkatimizi hı. verdik. Sonra yapılması gereken Hı şey hı. ne? Mesela siz hep şey bahsedersiniz, işte otururken bacak bacak üstüne atmayın. Tanrıça duruşu Hı hatta hı. sayın seyirciler. Şöyle bacaklarınızı açın Hı der hı. mesela Selen Hanım. Ben Hı bildiğim hı. için. Burada da Hı izleyicilerimiz için hı. onu tekrar edelim Selen Hanım. Yani. Nasıl Hı oturmak hı. gerekir? Postürümüzün düz olması gerekiyor. Pelvisimizin gevşek ve yani gevşeklik kelimesi yanlış anlaşılabilir ama, rahat olması gerekiyor. Ama birçok kişi karnını çok sıkıyor, işte,
duruşları çok kötü oluyor. Tabii ki hayat yani buna yönlendiriyor maalesef, masa başı çalıştığımızda ya da ayakta çok kaldığımızda bazı şeyler sıkıntı olabiliyor. Ama olabildiğince hani nefes alabilmek, karnımızı rahat bırakabilmek, pelvis dediğimiz leğen kemiğimizi açık tutabilmek ve orada organların, yani sadece rahim değil, diğer organların da yerleşmesine izin verecek bir pratiğimizin olması lazım. Evet. Yani oturduğunuzda böyle sanki tetikte gibi değil de işte daha rahat, bedeni rahat bırakarak, şöyle açarak falan Rahat. şöyle bir tanrıça duruşu gibi. Ki eski şeylerde de hakikaten işte kibeleye bakarız. Hep böyle öyle bir sizin de dediğiniz gibi ana tanrıça kültü o Bacak vardır. bacak üstüne atmazlar yani. Evet. Evet. İşte bize zaman içinde kadınların bacaklarını kapatması, hatta toplu taşımada bile görüyoruz. Erkekler oh bir güzel açıyorlar. Kadınlar öyle değil, öyle mi oturulur derken hep unutturulan bir şey Yani var. evet, öncesinde zaten anatomik olarak yardımcı oluyor. Yani tabii ki kimseyi rahatsız etmeyelim yani toplu taşımada, Tabii ama ki. bir şekilde o rahatlıkla oturabilmek çok önemli. Yani öbür türlü çok sıkıştırdığımızda, sadece bacak bacak üstüne atmak da değil. Yani eğildiğimizde, karnımızı sıktığımızda bunların hepsi en aşağıda bulunan rahmi ittirebiliyor. Rahmi Onun ittirebilir. kendisini böyle bir alan açması gerekiyor çalışabilmesi için. Rahmin farkına vardık. Oturuşumuz böyle yaptık. Sonra işte sıcak tutun diyorsunuz mesela. Ne öneriyorsunuz sıcak tutmak için? Sıcak tutma zaten bizim kültürümüzde de olan bir şeydi. Meksikalılar da çok benzer şekilde yapıyorlar. Hep kuşak sarıyorlar. Adetliyken özellikle işte kuşaklar ya da işte bele sarılan böyle çeşitli korseler var. Bizim eski usul korselerimizden bahsediyorum, yün korseler. Onları takmak ve oranın o kapsayıcılığına destek vermek çok önemli. Adet öncesinde de ayakları üşütmemek, beli üşütmemek, o bizim büyüklerimizden duyduklarımız aslında gerçekten de faydalı. Çünkü üşüttüğümüz zaman aslında ligamentleri, işte kasları bir şekilde dondurmaya başlıyoruz. O yüzden sıcak kalmamız mühim. Evet. Yani ayakları da şu bölgeyi de özellikle sarmak çok önemli. Özellikle evet, adet döneminde ve birkaç gün öncesinde. Şimdi çok güzel bir noktaya geldiniz. Adet dönemi dediniz. Bu da dünyada, şimdi sizin çalışmalarınızdan da onu biliyorum ama dünyada da bu eğilimi görüyorum. Kadınların bu ay döngülerine, aylık döngülerine yönelik işte hareketlerinin öyle belirlenmesi, hormonlar ona göre değişiyor. Ki sizin seminerlerinizde dinlemiştim ben bu konuda. Bunu anlatalım mı? Yani ay döngüsü bir kadın için nedir? Nasıl bir hormonal değişim olur? Ve hareketler neden bambaşka hissederler ve erkekler bunu bir türlü anlamaz? Hatta Cem Yılmaz'ın bile bir şeyi vardı ya, ya diyor regl olunca sanki bir tek siz regl oluyorsunuz. Öyle değil ama, değil mi? Nasıl oluyor, sizden dinleyelim mi? Yani çok güzel bir şekilde bunlar son yıllarda konuşulmaya da başlandı. Hormonlar anlaşıldı, çünkü eskiden bu kadar farkında değildik. Yani hormonlar orada adet döngüsünü aslında yönlendiriyorlar. İşte adet döneminde çok daha düşük seviyede olan hormonlar adet sonrasında yumurtlamaya doğru artışa geçiyor. Özellikle östrojenden bahsediyorum. Onun artışıyla birlikte bizim enerji alanımız, yani günlük hayattaki enerjimiz artıyor. Bir şeyler yapabilirlik becerimiz artıyor. Daha algılarımız açık oluyor. O yüzden o dönemde yapılanlar çok daha farklı. Ovülasyon dediğimiz yumurtlama geldiğinde ise çok daha neşeli ve canlı olabiliyoruz. Tabii ki olmayabilir bazı insanlar, yani oradaki bazı değişikliklerden dolayı, ama hani genele vurduğumuzda böyle bir işleyen süreç var. Yumurtlama sonrası için bir progesteronun artışıyla daha sakin bir döneme giriyoruz. Adet öncesi dediğimiz o birçok kişinin böyle işte canının sıkkın olduğu dönem dediğimiz döneme giriyoruz. İşte bunlara göre kendimizi ayarlarsak aslında hayat daha kolay ilerliyor. Yani zorlamazsak. Yani aslında şimdi bu hormonları bilmek şöyle işimize yarıyor diye düşünüyorum. Diyorsunuz ki ya bana ne oluyor bugün, kendimi hormonları bildiğinde biliyorsunuz ki işte ben mesela sizin seminerinizden sonra öyle düşünmeye başlamıştım, onu söyleyeyim. Normalde böyle düşer anlamazdım falan, şimdi diyorum ki tamam benim evet progesteron sebebiyle ben şimdi böyle oluyorum falan. O yüzden çok önemli bunu bilmek. Tabii yani. Ya da işte bir anda o enerjinin yoğunluğun yaşandığı işte ovülasyon dönemine denk geliyor diyorsunuz. Yani ne Bu zaman döngüyü dinleneceğimiz bilmek çok önemli oluyor aslında burada. Yani şu dönem kendimi zorlamayayım, işte özellikle adet öncesi ve adet zamanında çok zorlamamak. Sonra enerjinin arttığı ovülasyona giden süreçte belki işlerimizi daha kolay halledebiliriz. Oraya belki işleri biriktirirsek çok daha kolay akacaktır. Sonrasında da gide gide böyle yavaşlatırsak aslında hayat daha ilerliyor. Tabii bu herkesin hayatında kolay değil. Olabildiğince. Ben her zaman onu Yapabildiğimiz söylüyorum. ölçüde. Evet. Tabii günlük hayatımızda başka öncelikler olabiliyor falan, yapabiliyorsak. Beslenme nasıl olmalı?
Beslenme yani eski ebelerden dinlediğimiz kadarıyla bir şey kısıtlamıyorlar tabii ki. Bu demek değildir ki yani çok hani kötü beslenelim işte hani kendimize iyi davranmayalım, o değil. Ama öncelikle hep gene söyledikleri neşeyle, hazla yemek yemek, bundan Hmm. zevk almak, bunun tadını çıkarabilmek. Çünkü o toprak anadan gelen besinleri vücudumuza alarak kendimizi toprak anayla besliyoruz. O yüzden orada hürmet edilecek bir yer var. Onu unutmamak gerekiyor. Besinle çok böyle kavgalı olduğumuzda orayı kaçırıyoruz diye düşünüyorum. Evet, yemeğe de belki böyle bir hakkını vererek, Hı değil hı. mi, böyle bir hakikaten kutsal anayla bağ Hı hı. kurup, toprak Hı anayla bağ hı. kurup öyle bir şey çok çok güzel. Hatta şeyden de bahsetmiştiniz. Tencere yemekleri Hı sıcak hı. mesela o Hı rahim hı. için iyi Evet, demiştiniz. daha böyle yani o sulu yemekler, sıcak yemekler özellikle adet dönemi için çok önemli. Yani çok soğuk beslenme önerilmiyor o dönemlerde. Yani tabii günlük hayatımız, modern hayat işte koştur koştur, işte şuradan bir şey alayım hızlıca yiyeyim olduğu için Hı hı. birazcık oradan da zorlanıyoruz. Yani vücudu sıcak, hem içeriden hem dışarıdan sıcak tutmak çok mühim rahim Çok sağlığı için. güzel. Özellikle yiyin dediğiniz besinler var mı? Mesela pancar olabilir. Onu Öyle bir şey evet, var mı? genelde Hani mesela onu derler ya. önerirler. Kırmızı yiyecekleri böyle daha çok önerirler. Evet, Ama çok bir şey kısıtlamalarını hiç duymadım. Yani evet. zaten Anadolu'da da yani ninelerimizden biliriz. Hani Onu yeme, bunu yedirirler. yeme yok Hı hı. aslında. Ama tabii ki günümüzde bildiğimiz gibi işte yani paketlisi Hı işte hı. bize zarar verebilecek şeyleri olabildiğince az tutmak, ama dediğim gibi öncelik o toprak anayla olan bağı hissetmek. Burada bana ne geliyor, ne hediye verildi ve onu nasıl karşılıyorum? Toprak anayla bağ kurmak. Çok güzel. Çok güzelmiş gerçekten. Şimdi bir de kadınlarla çalışırken işte cinsellik konusu Hı da hı. var biliyorsunuz. Bunda neler gözlemliyorsunuz? Şimdi Hani zaten bunu çok kitabi bilgi olarak hı hı, sormuyorum. Birebir yaşadığınız, yani hani rahmiyle bağ hı kuramayan hı. bir kadın cinselliği nasıl yaşıyor? Yani zaten hani öyle bir yerde yaşıyoruz ki birçok kişi için bu çok sıkıntılı bir yer. Yani çok kapatılan bir yer, konuşulmayan bir yer. O yüzden orada da yani gene bedenle bağ kurulamadığı için birçok şeyi kadınlar bilmiyorlar. Neyi sevdiklerini bilmiyorlar. Bunun kendileri için ne yaratacağını, nasıl hani haz almayı da bilmiyorlar ya da ne kadar önemli olduğunu farkında değiller ya da hani öğrenmemişler zaten. Böyle bir hayatın içerisinde ilerliyorlar. Kendileri için olabilecek bir şey olduğunun da farkında olmayabiliyorlar maalesef. O yüzden de gene bedenle tanışmak, benim bedenim buna da yani ihtiyaç duyuyor. Bedenimde buna bir alan var ve bunun için neler yapabilirim diye kadının kendisinin öncelikle bilmesi lazım. Ama dediğim gibi bu çok toplumsal bir sorun Hı hı. Bir de maalesef. şunu da görüyoruz, bunu tüm dünyada görüyoruz Selen Hanım. Mesela cinsellik ya bastırılmış bir şey Hı hı, ya da hı performans hı, şeklinde. İşte porno hı kültürü de hı, onu yapar ya, hı hı, metalaştırır. Yani iki uç, hı hı, bastırılmış, çok fazla hı hı, metalaştırılmış ama bağlamından hı koparılmış. hı, Oysa siz hep böyle şey diyorsunuz, işte kişinin kendine has. hı Herkesin hı, farklıdır hı hı, çünkü ihtiyacı, istediği. Onu ne bir hı hı. performanstır ne de bastırılması gereken bir şeydir. Yani bedenin gene toprak anayla eşdeğer bir yerden geldiğini bildiğimiz zaman nasıl ona da hürmet etmemiz gerekiyorsa bedene de hürmet etmemiz gerekiyor. Öyle baktığımızda ortada dengeli bir yerde buluşmak daha mümkün oluyor. Hımm. Mesela yine kadınlarla çalışırken şunları söylediğinize zaman zaman denk geldim. İşte diyorsunuz ki, çünkü kadın bedeniyle Hı hı. çalışıyorsunuz. Rahim masajı, karın Hı masajı hı. yapıyorsunuz. Orada çok sert karınlar Hı hı. diyorsunuz mesela. Sert olması ne anlama geliyor? Yani rahimin içeride gerçekten rahim bir kas ve o kas doğru çalışmazsa işte böyle diğer kaslarımızda nasıl problem olursa rahimde de olabiliyor. İşte üstüne yani oturuşumuzdan kaynaklanan sebeplerden, korkulardan dolayı karnımızı sıkmaktan ya da birçok başka sebepten, işte soğuktan ya da organlarda, oradaki dokularda, ligament dediğimiz bağlarda sıkışmalar olabiliyor. Ameliyat geçirdiyse üzerine yapışıklıklar da eklenebiliyor. Orasının yumuşak olması demek, rahmin güzel hareket edebiliyor olması demek. Hareket eden de güzel bir adet yaşar, güzel bir şekilde yumurtlar ve güzel hani menopozu da doğru geçirir, her şeyi daha rahat geçirir. Çünkü hareketli bir organ. Nasıl midemiz sıkıştığında rahatsız oluyoruz, Hı hı. rahmimizin de güzelce hareket edebilmesi gerekiyor aslında. Yani rahim ne kadar sıcak, ne kadar rahat, değil Hı mi? hı. Ne kadar esnek Hı belki hı. olursa o kadar iyi oluyor. Evet, yani çünkü hareketli, yani adet kanaması çıktığında da bir kasılma yaşıyor, doğumda bir kasılma yaşıyor. Yani bir şeyleri Hı hı. yapabilmek için bir kasılma hareketi yapması gerekiyor. Bunu da sıkışmış bir kas kolay yapamaz. Masaj öneriyorsunuz mesela Masaj, Hint evet. Hı hı, yağıyla, hı hı. değil mi? Nasıl yapabilirler evde? Yani masaj tabii çok fazla hani hareket var ama yani öncelikle bence zaten burayla bir hani elleri koyup bir
bakmak lazım ne oluyor ne bitiyor diye. Hı hı. Onun dışında yani karınlarına sadece şöyle yuvarlak çizseler bile yani kadınlar, Hı hı. aslında erkekler de yapabiliyor, rahim olması şart değil çünkü karın bölgesi çok Hı önemli hı. zaten. Bir şekilde o yuvarlağı çizdiklerinde bir bakmaları lazım. Nasıl hissediyorum? İşte sıkışıklık var mı? Bana nasıl hissettiriyor diye böyle bir farkındalıkla ellerini döndürebilirler. Ki bazen sadece onu yaptıklarında bile inanılmaz Hı duygular hı. gelebiliyor. Tabii ki yani bebeklere de zaten hani yapılır ya böyle hani Hı küçük küçük hı. masajlar yapılır rahatlasınlar diye. Bizim alışık olduğumuz bir şey bu hareket ama unuttuğumuz için diyorlar kadınlar yani ben hiç dokunmamıştım ne zamandır siz dokununca iyi geldi diyorlar. Doğumda da hani hatta gebelere de yapıyoruz bazen. Çünkü bu çok bildiğimiz bir şey aslında bizim yani içimizde var olan bir his. Böyle çok ilginç, o anda böyle masaj anında çok ilginç yaşadığınız bir deneyim var mı? Örneğin ilginç derken bize Hı hı. ilginç gelebilir. Şeydir yani hiç bağ kurmamıştır, siz yapınca bir anda Hı. ağlamaya başlamıştır. Evet. Hı Katarsis hı. gibi. Öyle bir şey Tabii varsa ağlama oluyor. Zaten burada işte vagal sinir dediğimiz sinir yani sinir sisteminin regüle edilmesiyle ilgili olan çok önemli bir sinirimiz var. Onun aktivasyonu da oluyor. O da zaten etkiliyor. Yani altında gerçekten burada bir anatomik sebep de var, fizyolojik sebepler de var. Ama o duygusal hani his hani duyularla kaynaklanıyor. Yani orada o yumuşaklık hissi işte bana birisi destek veriyor, kapsanıyorum, kollanıyorum hissi bile bazen yumuşatmaya yarıyor. Bir de anılar gelebiliyor bazı insanlara. Yani çok unuttuğu böyle anılar, kişiler ya da çok kapattığı küçüklükteki bir anısı bir anda gelebiliyor. İlginç gerçekten. Şimdi doğum konusuna geleceğim. Ondan önce şuraya gelmek istiyorum. İşte yurt dışında gittiniz, ebelerden, Hı işte hı. mayalı olabilir, başka Hı hı. öğretmenleriniz de var. Çeşitli Hı hı. insanlardan eğitimler alıyorsunuz. Ve bu biraz bizim eski Anadolu'da el alma gibi bir Hı şey hı. oluyor, değil mi? Hocalarınız, orada gittiğinizde yaşadığınız şeylerde, Hı işte hı. o hocalar, bilge kadın, nasıl bir deneyim? Neler anlatmak Yani istersiniz? orada hep hissettiğim özellikle yani bu rahim masajı ile ilgili gittiğim eğitimlerde oldu ama onun dışında birçok eğitime Hı gittim. hı. Yani Amerika'da da ebelerle çalıştım. Farklı farklı ülkelerde de kadının işte sağlığında çalışan benim gibi işte kadınlarla çok buluştum. En çok gördüğüm şey o kadın dayanışması ve bilge kadın diyebileceğimiz yani belli bir hayat deneyiminin üzerine bunları sunan, öğreten kadınlarla tanışmanın ne kadar rahat ve böyle güvende hissettirdiği bende çok kaldı bunlarda. Çünkü burada pek bulamadığımız bir şey. Biz kendi kendimize deniyoruz bir şeyler ama gerçekten hayatı yaşamış ve bak böyle olur bu kızım. İşte bak bunu da böyle yapsan iyi olur diyen kadınlardan bunu öğrenmek çok kıymetli oluyor. Evet. O işin ehli, bilge Hı hı. kadınların gelip kendisinden sonra gelen Hı hı. kişilere bunları Hı hı. öğretmesi inanılmaz bir Tabii. şey, değil mi? Yani Anadolu'da da yani eski ebeler var. Onlarla tanıştığımızda da yani onların deneyimlerini duymak çok gerçekten değişik oluyor. Evet. Ama unutulmuş maalesef azaldı ve Peki şimdi doğumda da ben bunu bütün dünyadaki şeyden görüyorum. İnsanlarda inanılmaz bir farkındalık oluştu Hı bu hı. konuda. Çünkü sorgulanıyor. Hı hı. Günümüzde sorgulandığı zamanlardayız. İşte evde doğumlara Hı başladı hı. insanlar. Hı hı. Yani çünkü hastanede çok yanlış olduğunu söyleyen görüşler Hı hı. okuyorum. Bunlara Hı denk hı. geliyorum. Diyor ki bu şekilde bir doğum Hı yapılamaz hı. diyorlar. Ya da şeyi görüyoruz. Siz de hep diyorsunuz ki doğum kişiye özel olmalı diyorsunuz ama illa şöyle yapılır Hı böyle hı. yapılmaz diyorsunuz. Sizin görüşünüzü soracağım. Ama mesela sezaryen hiç gerek yokken sürekli sezaryen yapıp ameliyatla işte karnının kesilip bebeklerin alındığı doğumlara tanıklık ediyoruz. Ebelerin Ebelere Hı hı. karşı çıkılan sistem Hı hı. olabiliyor. Onun ne Hı işi var hı. denilebiliyor filan. Hem neler yaşadınız Hı hem hı. de nasıl Hı olmalı hı. gerçekten bu da bakış Hı hı. açısı. Yani öncelikle hani şunu hep söylemek lazım. Tıp bizim için var. Gerçekten tıbbın faydalı olduğunu gördüğümüz çok fazla hani hikaye var. Doğumlarda bunu gerçekten ben de yaşadım. Birçok kişinin hikayesinde de gördüm. Yani o sezaryen yapılacaksa yapılmalıdır. Bu anneyi ve bebeği kurtaracak bir ameliyattır. İyi ki de var. İyi ki bu dönemde yaşıyoruz. Hı hı. Bizim için faydalı oluyor. Ama işte maalesef bazı sistemsel problemlerden kaynaklandığı için ebelerin de bu sistemde maalesef var olamamasından kaynaklandığı için doğumlar birazcık dönüşmüş durumda bizde. Yani özellikle kuzey ülkelerine baktığımızda ebeler doğuma destek veriyor. Doktorlar ancak bir patoloji olduğu zaman desteklerini sunuyorlar. Bizde o konu birazcık işte kaçmış durumda. Ebelik maalesef çok yaptırılamıyor. O yüzden de bu karmaşada, bu kadar kalabalıkta, bu kadar doğum olan bir yerde sistemsel olarak daha
nasıl diyeyim, robotik bir doğum sistemine geçmiş durumdayız. Yani burada hani bir suçlu yok. Herkes kendince olabildiğince işte bir şeyler yapmaya çalışıyor. O yüzden hani anlıyorum herkesi. Ama keşke çok daha şefkatli. Sezaryen tabii ki olabilir ama sezaryanı da şefkatli bir şekilde yapmak. Orada anne bebeğin o buluşma anını gözetmek, onu böyle koruyup kollamak çok kıymetli. Evet. Mesela yakınlarımdan böyle sezaryen doğumu yapıp çok da bilmeden, gerekli olmadığı halde doktor sezaryen yapalım deyip o kişi de bunu bilmiyor. Hani o anki hormonal değişiklikleri var filan, yeterince bilgi sahibi değil. Yaptırıyor ve karın işte kesildiğinde, bu çok teknik bir konu, siz daha iyi bilirsiniz. Ayrılırmış, o doğru olmadığında toparlanamazmış mesela. Sonradan sarkan, sanki altına el girecek gibi pozisyonlar yaşayan. O başka bir konu aslında. Yani o hani karın kaslarıyla alakalı olan bir şey. O yani bütün Onu- gebelerde olabilir Onu o. duydum bir iki O başka kişide. bir şey ama hani yani sezaryandan sonra benim diyebileceğim, kendi hani masajlardan da anladığım, herhangi bir yara dokusunda yapışıklık olma ihtimali artıyor. O yüzden de işte mesela bakımını bilmiyoruz yara dokularının. Ondan sonra yani normal iyileştikten sonra asıl bakılması gereken bir iç doku var. Orada yapışıklık olup olmamasına bakmak gerekiyor. Ki sezaryen olmasa dahi kadınlar eskiden her doğumdan sonra işte toparlama masajları yaparlarmış, sararlarmış karınlarını. Gene sezaryandan sonra da birkaç ay sonra bunların yapılması gerekiyor ki o içeride olabilecek problemler aza indirilsin. Bunlar bilinmediği için de, çünkü sistemde en büyük yani yanlış şöyle görüyorum ben. Şimdi ebelik sisteminde en başından sonuna kadar ebe oradadır. Yani doğuma hazırlar, doğumda destek verir, sonrasında olur. Ama günümüz sisteminde her aşamada başka birisi devreye giriyor. Böyle olunca da yani o kadın ameliyattan sonra destek göremiyor, çünkü onu doğumu yaptıran kişinin o kısımdan haberi yok. İşte emzirmeye birisi destek veriyor ama onun doğum öncesi hikayesini bilmiyor. Ona göre destek veremeyebiliyor. Yani çok böyle bütüncül bakılması gereken bir süreçken, ki eskiden öyleydi. Yani bir toplulukta ebe her şeylerini bilirdi o ailenin. İşte bu kopuş bence sistemi bozan yer. Çok doğru. Şimdi siz programa gelmeden önce de ben size haftalar önce yazdığımda işte bana dediniz ki doğumum var Neşe Hanım, ne zaman olacağı belli değil, daha ilerleyen Evet. tarihte. Şimdi tam bu süreci çok merak ediyorum. Diyelim ki işte birisi sizle diyor ki işte benim ebem olur musunuz diyor. Öyle bir iletişime mi geçiyor işte. Benim ebem olur musunuz diyor. Siz de karar veriyorsunuz. Nasıl işliyor süreç? Şimdi zaten hani kendimiz yani doğumu direkt destek olmuyoruz. Hani bir doktorları tabii ki var. Şu andaki mevcut sistem öyle gerektiriyor. Ama onun dışında işte doğumu anlatmak, onların o emzirme sürecine, bebek sürecine destek olmak, doğumda yapılabilecek destekleri vermek bizim açımızdan yapabildiklerimizi yani burada görüyoruz aslında. İşte doğumda bir kadın eğer çok iyi bir şekilde desteklenirse istediği bir doğuma ulaşma ihtimali yüksek. Yani bununla ilgili araştırmalar da var, yurt dışında yapılıyor. O hani bırakıp artık yeter dayanamıyorum dediği anda birisinin onun yanında olması ve orada bir motivasyon konuşması yapması ya da bir dokunuş vermesi, böyle bir tamam yapabilirsin demesi aslında işleri kolaylaştırıyor. Yani biz gene bütüne yayılan bir süreçte destek oluyoruz, benim gibi çalışanlar. Mesela diyelim ki normal doğum anı, işte sizle çalışıyorum. Normal doğum anındayız. Siz o sırada işte normal doğuma giderken ben sizi arıyorum. Hemen siz o an her şeyi bırakıp Evet. koşuyorsunuz değil mi? Yani tabii herkes farklı çalışıyordur ama hani ben öyle yapıyorum. Beni genelde gece aranıyorum, zaten sabaha karşı aranıyorum. Hemen yanlarına varıyorum. Bir şekilde o süreci destekleyerek geçiriyoruz. Sonra hani hastanede doktor da geliyor. Tabii diğer çalışanlar da var. İşte doktor diyelim ki işte o doğum anı filan, hani böyle ıkınmalara yardım etmek, filmlerde görürüz ya. Şimdi ben bilmeyen biriyim, doğurmadım da. O yüzden lütfen sürçülisan edersem affola diyorum. Orada hani ıkınmasına yardım etmek, oturma. Pozisyonları gösteriyoruz. Bazı doğumlarda ıkınma gerekmeyebilir. Ha, Yani çok evet gerekmiyor. yani bizim o filmlerde gördüklerimiz çok da gerçekçi olmayabilir. Aslında eski insanlar hep zaten çömelerek otururken doğuruyorlardı. Hatta yani bizde maalesef hani bir böyle çok tatlı bir yerden konuşulan bir şey değil ama öreke dediğimiz şey, işte ebenin örekesi dediğimiz şey aslında bir tabure. Atnalı şeklinde ya da delikli bir tabure ve buna deniyor ve işte ona oturarak
doğum yapıyorlardı kadınlar genellikle. Şimdi işte maalesef yatarak doğum olduğu zaman işte biraz o ıkınma işleri devreye giriyor. Zorluk oluyor. Aslında eskiler gibi biraz daha yer çekimiyle doğursak daha kolay oluyor. Şimdi size gerçekten de o soruyu soracaktım. Hatta diyecektim ki size Selen Hanım, yani taşıması biraz zor. Yoksa ebenin örekesini getirir misiniz diyecektim. Ama sonra şunu düşündüm. Biz onun fotoğrafını montajda koyabiliriz buraya izleyicilerimiz için. Çok tatlı. Yani o biraz ebenin örekesi Hı hı. nedir dediğimizde aslında çok gerekli bir şey. Yani zaten hani şimdi arkeolog olduğum için ben çok araştırıyorum. Eski Hı hı. doğumlar işte şu kültürde nasılmış, burada nasılmış. Antik Yunan'a bakıyorsunuz, Mısır'a bakıyorsunuz. Yani hep kadının çömeldiği doğum sahneleri var. Hatta Osmanlı'dan bir tane öyle gravür var. Ebe çağrılmış. Bekçi ateşle yani yol gösteriyor gecenin bir yarısı. Sırtına atmış örekesini, ebe gidiyor. Böyle bir şey var, Osmanlı'dan gelen bir resim var. Yani böyle bir işlevi varmış aslında bunun. Tabii şimdi kullanmıyoruz ama çok sevinerek söyleyebilirim ki bazı hastaneler artık yaptırmaya başladı. Doğumhanelerinde bulunuyor. Çok güzel. Bazı doktorlar da zaten bu yaklaşımlara Tabii. çok taraftar. Yani zaman zaman ben de tanışıyorum hayatımda, görüyorum. Diyorlar, kendileri yönlendiriyorlar ebelere, kendileri bu tip yöntemlere. Suda doğumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Suda doğum bence çok güzel. Yani onunla ilgili hani birazcık yetkin bir ekiple de olursa suda doğum niye olmasın? Peki böyle doğumda, şimdi eminim ben çok merak ediyorum da izleyicilerimiz de merak ediyordur. İlginç bir anı var mı? Çok var. Şimdi hangisi Ha, gelir aklıma hangisi? bilemiyorum Ya ne ama bileyim, belki ilk yaşadığınız an özeldir. İlk İşte yaşadığımda kendiniz zaten dışında. hani bu işi yapmalı mıyım dediğim bir an vardı. Stajlarımız oluyordu öncelikle. Yani ben önce dula dediğimiz doğum koçu oldum. Yıllar önce bu tabii ki. Orada hani bir tane ilk staj doğumumdu ve böyle hani kendi doğum yapmıştım ama başkasını izlemek yani çok duygusal bir andı benim için. Çok gözlerim dolmuştu. Eşiyle işte orada böyle sallanıyorlar. İşte bir şekilde o kasılmaları geçirdikleri böyle bir an vardı. Onları izlemek çok hoşuma gitmişti. Sanırım o benim böyle tamam ben bu işi yapacağım dediğim anlardan biriydi. Ama onun dışında çok fazla tabii ki hikayemiz var. Koşturduğumuz, yetişemediğimiz doğumlar var. Çok uzun doğumlar var. Bazen 2 gün eve Bir gitmediğim kere şey doğumlar hatırlıyorum, var. sanki yolda bir yerde siz bir doğuma. Böyle o benim ilgimi Evet, çekmişti işte. yetişememiştik. Yani doktorumuza da ulaşamamıştık ama zaten evden gidene kadar çünkü ikinci doğumdu. İkinci doğumlar biraz hızlı olabilir. Hastaneyle iletişim halindeydik o sırada ama takside geliverdi bebek. Ay, ne Oluyor öyle güzel. şeyler. Ne güzel, harika, gerçekten öyle. Ve şunu da düşünüyorum, diyelim ki böyle bazen bebek sahibi olmak çok isteyip de olamayan anne babalar olabiliyor. O çiftlerin sonradan olan işte doğumlarına tanıklık etmek belki. Yani O çok da evet değişik enteresan olabilir. çok hikayem var. Evet. Yani. O bebekleri böyle mesela sonrasında görüşüyor musunuz bebeklerle? Şimdi büyüyenleri var mı o Evet, bana bebeklerin? fotoğrafları atarlar. İşte doğum günleri olur, bir şey olur. Her zaman iletişimde kalıyoruz ki zaten ben hani doğum bitti, hani işimiz bitti gibi bakmıyorum. Yani doğum sonrasında da hep iletişimde kalıyorum. Nasıl olduklarını soruyorum. Zaten ev ziyaretlerim var doğum sonrasında ama o süreci yani yalnız bırakmamak çok önemli. O benim önem verdiğim bir şey. Özellikle lohusalıkta kadının hani duygusal durumu da çok değişken olduğu için nasıl olduğunu sormak. Sadece kadının değil yani eşinin, evdeki durumun yani sadece sağlık olarak değil duygusal olarak da nasıl olduklarını bilmek gerekiyor. Evet, gerçekten çok önemli bir destek yani çalışmayla ilgili. Hem arkeologsunuz hem bu konularda çok araştırmalar yaptınız ve eski toplumların kadın bedenine bakışıyla bugün modern dünyamızdaki kadın bedenine bakış arasında sizi en çok şaşırtan fark ne? Düşüneyim. Aslında yani eski toplum dediğimizde bundan bir 500 yıl önce de çok bir fark yok aslında. Gene kadının bedeni yani sanat tarihine bakıyoruz, arkeolojiye bakıyoruz. Birçok yer yani tarihsel şeylere, belgelere baktığımızda da çok da bir fark yok. O zaman başka türlü olması gerekiyormuş. Şimdi de şöyle olması gerekiyormuş gibi hep bir yargılarla ilerleyen bir süreç var ama tabii bu son hani zamanlarda son 50-60 yılda çok daha maalesef zorlayıcı bir yere geldi. Hele sosyal medyadan sonra çok daha bence zor oldu. Yani eskilere daha eskiler benim baktığım yerler yani işte o yazılı kaynak olmadığı için yorumla tabii ki baktığımız işte ne bileyim Neolitik olabilir, Paleolitik olabilir. Orada kadın bedeninin sanki o kapsayıcılığı, gücü çok daha iyi algılanıyordu. Şimdi ise yani kadınların tek yaptığı kendini eleştirmek maalesef. Hepimiz yapıyoruz bunu. Yani aklımız fikrimiz orada. Yani bedenimiz nasıl olmalı, ne yemeliyim, ne içmeliyim, nasıl görünmeliyim. Yani aklımızda başka şeyler olmalıydı bizim. Yani bununla uğraşmamalıydık. Hayatı yaşayabilmeliydik ama içimizdeki ses habire nasıl görünmemiz gerektiğini söylüyor. Bence en büyük sıkıntı bu. Hatta sosyal medyada yine moda tabiriyle body shaming deniyor buna. İşte aileden birilerini başlıyor, idealize toplumdan edilip, devam ediyor. Evet maalesef. evet, o diyorsunuz, o şey olmuş.
Kadim kadınların bildiği ama modern kadının unuttuğu en önemli şey. Gene aynı yere geliyor sanırım. Yani bedeniyle ilgili şimdi o kadar karışık ki aslında, yani eski dediğimiz ne? Hani Hı hı. gerçekten bir 500 yıl önce de kadınlar çok iyi durumda mıydı diyemeyiz yani. Orada da bir sürü sıkıntı vardı. Çok fazla sıklıkla doğum yapılıyordu. Onların da iyi olduğunu söyleyemem. Yani kadın işte mesela denir ya, tarlada doğum yapıyor. Yani tarlada doğurmak güzel bir şey değil ki o anda. Yani çalışırken doğuran bir kadın bizim için bir standart ya da ideal olamaz. Hani günümüzle kıyasladığında hep söylenen bir cümledir, o yüzden diyorum. O da iyi değil. Yani kadınların çok daha yumuşak bir durumda aslında doğum yapması gerekiyordu. O yüzden yani eski dediğimiz şey, yani değişe değişe, yani aslında hep sorunlarla ilerleyen bir şeyin içindeyiz. O yüzden ben de çok emin olamıyorum. Hı hı. Şimdi Selen Hanımcığım, bir de regl kanıyla ilgili sosyal medyada çok denk geliyorum. Örneğin kadınlar diyorlar ki işte bugüne kadar çünkü unutturulduğu, kirli dendiği durumları, hayır utanma diyorlar. İşte hatta kaplar kullanıyorlar. Sonra reglileriyle çeşitli ritüeller yapıyor. İşte ne bileyim, alnına sürüyorlar, bir takım yerlerine sürüyorlar. Bir takım çalışmalar yapıyorlar. Bununla ilgili çok paylaşımlar var, yani yazdığımızda görebiliyoruz. Siz bu yaklaşıma nasıl bakıyorsunuz? Yani orada gene bir bağ kurma varsa tabii ki ne istediyse yapabilir kadınlar. Yani kendi kararları olmalı. Benim her zaman en çok savunduğum şey, bedeniyle ilgili yapacağı şeylere kadının kendi karar vermesi gerekiyor. Onun içinden öyle geldiyse bir şey diyemeyiz, yani nasıl yapacağına kendisi karar vermeli. Ama eskilere baktığımda, yani evet, hani o mesela Maya ebelerinden duyduğumuz işte adet ilk gören, yani ilk adet gören kızlar mesela kutlanıyorlar ve bu sadece işte hani doğurganlığı geliyor diye değil. Oradaki o duygusal becerileri değişecek, adet döngüsüyle birlikte işte kendisinde bazı değişiklikler olacak. Bunların var olduğu bir hayat kutlanıyor orada. Sadece çocuk doğurabilmesi açısından değil. Ve bu da aynı zamanda şeye de yol açıyor. Yani adet kanı bu kadar önemliyse menopoz ne olacak? İşte orada da yani bir şeylerin kesilmemesi, yani orada hayat bitmiyor. Onu da hatırlamamız lazım. Çünkü o ebeler için zaten menopozla bilgelik geliyor. Evet. Orası da o yüzden yani hani sadece kanla görülmemeli hayat. Yani bir bütün olarak kadın bedeni her halinde kendi bilgeliğini taşıyor. Evet, kesinlikle. Mesela bir de şöyle diyen yorumlar var. 28 günde bir, yani aylık döngüye denk geliyor. Kadın bedeni yenilenir. Aslında yenilendiği bir süreç yaşanıyor gibi bir yorum var. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Yani tabii ki 28 gün olmak zorunda değil. Yani herkesinki farklı oluyor. Hani medikal Süresi olarak neyse. 28 gün öne standart görülür. Tabii ki değişiyor yani. Yani düzeni varsa en azından orada iyidir diyoruz. Belli kendince bir düzeni varsa. İçerideki rahmin iç tabakası yenilendiği için hani bir yenilenme görüyoruz. Ve hatta araştırmalar gösteriyor ki, yani böyle bilimsel araştırmalar yapıldığında bunun bir detoks olduğu, bazı kimyasalların da adet kanında bulunduğu ve aslında bunun vücudun attığı görülüyor. O yüzden de böyle bir gerçekten yenilenme ve kendince yani yeniden bir döngüye hazırlanma süreci oluyor orada. Şimdi bir de çok meşhur buhar banyoları var. Yani vajinal buhar banyoları olarak geçiyor. İngilizce'de yoni stream olarak geçiyor. Yine bu da viral oldu. Çok moda sosyal ağlarda. Böyle görüyorum, yurt dışında da çok yapılıyor falan. Siz buna nasıl bakılıyorsunuz? Nasıl yapılmalı ya da Yani buhar bu da gene banyosu yani kimler yapabilir? Anadolu'da gene bilinen bir şey, yani araştırırsanız ya da belki duymuşsunuzdur yani büyüklerden. Hani Anadolu'nun farklı yerlerinde ebelerin uyguladığı şeyler aslında. Doğuma destek için yapanlar var. İşte gebe kalamayan kadınlar için özellikle yapılan bir uygulama. Tabii bu kadar, yani Mayalar zaten çok fazla yapıyor. Kore'de yapılıyor, Çin'de yapılıyor. Yani birçok kültürde bunu görebiliyorsunuz zaten. Ama bunlar unutuldu ve sonradan daha böyle hani Hollywood'da tekrardan ortaya çıktığı için biraz eleştiri de aldı. Çünkü hani yeni bir trend olarak çıktı. Ne kadar hani ne bu şimdi dediler birazcık. Ama orada hani aslında bunun kadim bir gelenek olduğunu bilmek lazım. Bizde de yani aslında arkeolojik alanlarda da, çeşitli termal bölgelerde de yani süregelen şekilde yapıldığını biliyoruz. Hem arkeolojiden biliyoruz, hem de hani günümüzde de birkaç yer var böyle hala kullanılan. Yani bu yapılan bir uygulama ama doğru yapılmalı. İşte hani çok sıcak olmaması lazım, yanabilirler. Bir bilene danışmaları önemli. Ve sonuçta asıl buradaki amaç ısıtmak. Yani orayı hani yakmadan bir şekilde o ısıya destek vermek. Isı demek dolaşımı arttırmak demektir. Bizim zaten istediğimiz şey dolaşım güzelce orada akışını sürdürsün. O yüzden bunun için yapılıyor. Ama dediğim gibi yani yanlış yapılabilecek şeyler var. Onun için biraz... Ya da hangi dönemde Evet, yapılmalı onlar falan, önemli. öyle Yani işte incelikleri gebe var. birisinin yapmaması gerekiyor falan. Yani buralarda böyle sıkıntılı konular olabileceği için biraz araştırılması gereken bir konu. Araştırılıp bilen biriyle yapılması gereken şeyler ama o şekilde. Hatta şuna da denk geldim Selen Hanımcığım.
Böyle masaj salonları açıldı. Hımm. Mesela araştırırken ben böyle biraz gördüm. Ama kadın da gidiyor, erkek de gidiyor. Oturma Hımm. taburelerine oturuyorlar. Ortası delik. O şekilde Eee, masaj duydum. salonları Hı var hı. yani. Dünyada şu an Hı bunlar hı. açılmaya Yani başlandı. Amerika'da var, Çok Kore'de var. Onu evet. Kore'de çünkü yapılan bir şey olduğu için bu yapıyorlar. Yani ben de görmedim, hani, burada yok tabii ki ama dediğim gibi, yani, bu, hani, ciddi bir uygulama, sorunlara yol açabilecek de bir uygulama. O yüzden, yani, bir de herkes gerçekten yapamaz. Yani, burada, hani, tıbbi olarak da yeterliliği olması lazım. Hı Bir hı. sıkıntısı olabilir. O yüzden de araştırılmadan, yani, yapılmamasını öneririm. Evet. Şimdi kalça, pelvis ve Hı dans. hı. Bunların arasında nasıl bir ilişki var sizden dinleyelim. Hı hı. Şimdi pelvisimiz zaten yani leğen kemiğimiz rahmimizi çevreliyor. Ama hayat tarzlarımızdan işte oturmaktan, kalkmaktan, yanlış şeylerden, kazalardan birçok sebepten biz pelvisimizi kullanmıyoruz. Ve bu kullanmadıkça da her şeyin sıkışmasına yol açıyor. O yüzden işte kadınların aslında kalçalarını, pelvislerini aktif şekilde kullanmaları çok önemli. Ama o sıkışıklığa girerlerse işte bu onların rahimlerini, yumurtalıklarını etkileyecektir. Diğer organlara da bu kendini yani gösterecektir diğer organlarda da. O yüzden de işte eski insanlar dans ediyorlarmış. Biz de yapıyoruz, seviyoruz yani dansı. Bizim kültürümüzde de olan bir şey. Ama hani dans da bir neşe eylemi. O yüzden kadınların bunu unutmaması lazım. Hayatlarına sokması lazım. Hiçbir şey yapamıyorsa bir müzik açıp değil mi? Hı Oryantal hı. gibi böyle kalça Tabii hareketleriyle. yani zaten hani ona aslında hani karın yani oryantal yerine rahim dansı da deniyor bazı kültürlerde ve bakıyoruz yani antik çalışmalarda da işte yani Girit'ten gelen işte arkeolojik resimlerde Mısır'dan gelen şeylerde hep dans eden kadınlar var ve bir şekilde o pelvisi çalıştırma amacıyla yapıyorlar aslında bunu. Bu da bize sağlığımıza da yardımcı oluyor ve kadınların bir araya gelip de eğlenmesine de bir vesile oluyor. Evet, kesinlikle öyle. Bir de genelde o eski toplumlara baktığımızda işte hep o kadın Hı çemberleri, hı. kadınların bir araya gelip Hı hı. eğlenmeleri, onun da Hı yarattığı bir hı. şey var. Belki günümüzde oradan da uzaklaşıyoruz biraz. Yani Değil mi zaten hayatın içinde, modern hani yaşam kadınlar içinde? yani 2-3 kişi bile bir araya gelse o neşeyi hemen çıkarırlar. Çok yani hepimizin bildiği bir şey Kız bu. neşesi diye Kız hatta. neşesidir ama yani hep bitince de biz bunu niye daha çok yapmıyoruz? Yani orada işte bir eksiklik var. Maalesef bu uzaklaştığımız bir şey. Yani bizim işte büyüklerimiz işte kadın günü yaparlarmış. Gene orada da dans edilir, yemek yenir beraber. O neşe ortaya çıkar. Duygusal paylaşımlar yapılırmış. Bunları işte kaybetmemek önemli. Çünkü orada çok büyük bir gerçekten o kız neşesi çıkıyor. Bir sağaltım çıkıyor ve kadınlar iyi hissediyorlar oradan Bence zaman ayrıldıklarında. olarak da öyle bir Hı zamana hı. gidiyoruz biliyor musunuz? Yani kadınların yani Hı kadın hı. kadına daha çok bir araya Hı hı. geldiğimiz, daha çok böyle bu kız neşesini Hı hı. ortaya çıkaracağımız, Hı hı. dayanışacağımız. Ben onu hissediyorum. Evet. Bilmiyorum siz ne Evet, ben de düşünüyorsunuz? öyle hissediyorum. Çok ihtiyaç duyuyoruz çünkü. Evet, Yani. Hı kopmuştuk, hı. ayrılmıştık, dağılmıştık. Şimdi o dağılan parçalarımızla bir Hı araya hı. gelmek gibi aslında. Yani bunun bir de altyapısı hani hormonal altyapısı da var. Oksitosin dediğimiz hormon aslında bunu yani destekliyor. Hı hı. Çünkü bir araya geldiğimizde sevgi anları yaşadığımızda biz bunu çoğaltıyoruz. Çoğaldıkça daha da çoğalan bir hormon bu. O yüzden de yani bize bilim de aynı şeyi diyor yani birlikte olun, dans edin diyor. Ve kadınlar işte rahim gibi de öyle bereketli Hı hı. topraklar gibiyiz. Hı Yani hı. o şey artıyor Hı hı. bir arada. O bereket Hı toprağın hı. bereketi gibi Hı oluyor hı. kadınların bir araya Gerçekten öyle gelmesi. oluyor. Öyle Hı düşünüyorum, hı. hissediyorum. Yani siz gelirken bile ben öyle hissettim Hı biliyor hı. musunuz? Şimdi böyle konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz falan ya Hı sizle. hı. Ondan sonra ilk kez işte benim programıma geliyorsunuz falan. Gelin diyorum merak etmeyin birlikte. Ya Hı o hı. duyguyu çok hissederek, Hı hı. hani içimden gelerek hep öyle. Zaten amacım da o işte bugün rahmi Hı hı. konuşmak, kadınları konuşmak, kadınların ihtiyaç duyduğu bu Hı hı. şefkati konuşmak. İşte siz bizzat Hı hı. deneyimleriniz çünkü çok Hı hı. önemli. Bu alanda girdiğiniz şeyi de çok değerli buluyorum Selen Hanım. Yani tamam bir yola çıktınız evet arkeologluktan işte ebeliğe varana kadar işte şifacı Hı hı. yönünüzü ortaya çıkararak kadınlara o destek olarak ama çok güzel bir şey yani Hı hı. ilham alıyorum çok Hı hı. sizden yıllardır o yüzden Yani ondan biraz dedim ki teşekkür ederim, sizi sağ olun. zaten çok bu arada takip Hı eden hı. var çok da biliniyorsunuz Hı hani hı. siz böyle uzakta dursanız şeyde yani haddime de değil hani sizi tanıtmak gibi bir şey ama hani ne kadar çok kişiye Estağfurullah. ulaşırsanız o Hı kadar hı. iyi diye düşünerek böyle çok ağırlamak istedim. Teşekkür ederim. Yani benim en çok burada önem verdiğim şey işte o kapsayıcılık dediğim şey, şefkat dediğim şey ve bu çok böyle soyut bir yerden değil gerçekten alana inerek, sokağa inerek yani bir kadına dokunarak
çoğaltılabilecek bir şey. Hani oturalım da işte hani rahimle ilgili konuşalımdan çok gerçekten yani bir kadına dokunmamız lazım. Bugün bir kadın için ne yaptın? Bence bu çok önemli bir şey. İster dokunarak, ister bir sözle, ister dinleyerek ya da ne bileyim birlikte dans ederek, yani orada o alanı 2 kişi yaratır, sonra 4 kişi olur, sonra öyle ilerler. O yüzden de alanda, sahada olmak, dokunarak, beden bedene olmak çok önemli. Daha dün bile işte yazmıştınız story'nizde. Dediniz ki işte biriyle karşılaştım bir yerde. Aynen benim yaşadığım işte şeyleri yaşamış. Hemen öyle birbirinize destek. Evet. Bu tip şeyler de çok güzel, çok önemli oluyor gerçekten. Yani Onu birçok kadın bulmak da. yani gözleri dolarak Bazen aynı el ele. yarayı. İşte Aynen. geçen hafta da ben öyle yaşamıştım mesela. Bir şey konuşuyorduk. Ben çok sevdiğim birini kaybetmiştim. Çok çok teşekkür ederim. Dostlar sağ olsun. O da orada öyle çok sevdiği birini kaybetmiş. Hani böyle seninle aynı şeyi yaşamış kişinin varlığı onu hafifletiyor gibi oluyor gerçekten. Yani yalnız değilim hissi. Zaten biz Evet. insanlık olarak en çok bunu arıyoruz. Ama kadınlar birbirine bunu hissettirdiğinde bence bir mucize gerçekleşiyor yani ve bu çoğalarak da topluma gerçekten etki edecektir. Kadın doğum sırasında söz hakkı ne kadar olmalı? Doğum sırasında bütün söz hakkı kadında olmalı diye düşünüyorum ama tabii ki bir uzman, ebe olur, doktor olur, artık yani oradaki başka doktorlar olur. İlla kadın doğumcu değil, başka doktorlar da sonuçta devreye girebiliyor. Sezaryen olacaksa mesela. Bilgilendirme ve rıza çok önemli. Zaten günümüzdeki sistemdeki en büyük problem hani buna gidiyor. Çünkü rıza gösterilmesine izin verilmeyen bir sistem var. Yani kadına sorun, ona anlattığınız zaman zaten o da hani diyecektir, tamam bunu istiyorum, ben bu uygulamayı kabul ediyorum. Ama o sorulmuyor. Yani çok nadiren tabii ki çok ciddi bir ani durum olabilir, bir bayılır, bir şey olur. Yani o zaman tabii ki rıza alınamayacak şeyler olabilir. Orada da sonrasında konuşarak gene anlatmak gerekiyor. Ama doğum anında doğum kadının istediği gibi gitmeyebilir yani. Bu da bir teslimiyet. Doğal doğum istiyordur. Sezaryenle bitebilir. Çok normal. Ama yeter ki kadına anlatılsın ve onun ağzından ben bunu istiyorum, kabulleniyorum çıksın. Bir de mesela bana şu şey gelirdi. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Hani doğum yapıldı diye hemen bebek alınıp götürülüyor ya. Yani bunu şöyle bir şeyle de biliyorum. İşte ben zamanında kendimle ilgili böyle o doğum anı terapilerine falan gitmiştim yani. O anı çok net hatırladım ben. Başkalarında nasıl oluyor bilmiyorum. Çok net hatırladım mesela. Örneğin annem benim yüzüme hatta bunu işte çok meşhur bir psikologla yapmıştık. Bana dedi ki işte ne oldu orada? Hayır diyorum yüzüme bakmadı falan dedim mesela. Niye bakmadı? Sonra da eve gittim, ben anneme sordum. Anne dedim niye benim yüzüme bakmadın sen dedim. Ben orada çok kötü hissetmiştim dedim. Şimdi daha ilk gün doğdun, hani onu nasıl hissedebilirsin? Anneme benim sakat olacağım söylenmiş. O yüzden hani sakatsa çocuk hani o an onu görmeye hazır değil. O da öyle bir şeyle hani böyle bakmamış. Ya sakatsa gibi düşüncesiyle. Ki çok anlaşılabilir bir şey. Ondan sonra yani oradan neyse benim hikayemden şuraya geliyorum. Hemen böyle anneden alınan şimdi ben o anı hatırladıysam hemen koparılan çocuk da onu hatırlıyor. Yani zaten böyle sizinki gibi bir durum olmadığında bile bu standart hale geldiği için biz normal karşılıyoruz. İşte anne bebek ayrılır, sonra bir araya getirilir gibi algılandık. Filmlerden de hep öyle gördük. Cam mekanın arkasında bebekler duruyorlar. Ama aslında buna çok gerek yok. Yani yurt dışında artık bu değişmeye başladı. Anne bebek yani sezaryen dahi olsa ayrılmıyor. Bir şekilde birlikte tutuluyorlar. Çünkü hani bilim de bunu diyor ki yani burada bir bağlanma süreci başlayacaktır. Oksitosin salgılanması olacaktır. Oksitosin de süt üreten prolaktin hormonunu dengeleyeceği için, destekleyeceği için hem süt üretimine destek gelecektir hem de kadınla bebeğin bağı kurulacaktır diyor. Ama ayrılma olduğu zaman da o böyle altın saat dediğimiz, özellikle ilk bir saatte bazı sıkıntılar olabiliyor. Bu demek değildir ki bağ kurulamadı. Tabii ki kurulur. İnsanlar 80 yaşında bir araya gelirler, gene kurarlar o bağı, ama neden başında kurmak yok yani varken bundan eksik kalalım? Tabii ki tıbbi bir durum olabilir, o zaman anlayabiliriz ama standart ve rutin olduğu zaman işte orada sorgulamak gerekiyor bazı şeyleri. Evet. Şimdi size doyum olmuyor ama süremizin sonuna doğru gelmek üzereyiz, onu söylüyorum. Fakat her bölüm bizim yaptığımız bir şey var, bir yere gidiyoruz. Sizle nereye gidelim? Nereye gidelim? Türkiye'de olabilir, dünyada olabilir, eski zamanlarda olabilir, hiç fark etmez. Yani şeye bile gittik, öyle söyleyeyim size. Babil'in asma bahçelerine bile gittik. O yüzden siz de kendi sevdiğiniz yer olabilir. Nereye gidelim? Ayasofya'ya gidelim. Ayasofya'ya mı gidelim? Tamam, peki o zaman. Ve Ayasofya'ya gidiyoruz. Ve Selen Çağlayık Eloğlu'yla Ayasofya'dayız. Neden Ayasofya'dayız? Bilgeliğin merkezi ve o kapsayıcılığın merkezi olarak görüyorum ben onu. Yani nasıl rahim o bütün insanlığı oradan çıkarıyor. Bütün kapsayıcılık, herkes bir rahimden geliyor. Bana Ayasofya'da sanki o herkesi kapsayan, kabul eden yer gibi geliyor. Ondan dolayı. Evet, harika. Çok çok güzel oldu.
Şimdi bir de Selen Hanım son olarak şunu sormak istiyorum. Bugün bizi izleyen bir kadın bedeninden tamamen kopmuş. Ona ne önerirsiniz? Nasıl Şöyle bir yol bir- izlesin? Şöyle bir dünyaya baksın, evrene baksın ve oradaki o her şeyin nasıl dönüş halinde, akış halinde olduğunu bir fark etmesini isterim. Sadece yani bedene belki bağ kurmak ilk başta kolay olmaz. Çünkü koptuğumuz zaman nereden başlayacağız bilemiyoruz ama bir ağaca baktığımızda, bir işte göklere baktığımızda, toprağa baktığımızda, sulara baktığımızda hep bir akış var, bir dönüş var, bir spiral var aslında orada. Yani o akış her zaman devam ediyor ve onu işte dansta görüyoruz. Bir yemeği çevirdiğimizde ellerimizde görüyoruz ve işte rahimde de görüyoruz. Rahim o kasılmasıyla aslında ve içeride bebeğin oluşumu da aynı şekilde o dönüş haliyle, akış Şöyle. haliyle gerçekten de her şeyde bu var. Yani dönerek etrafında bir şeylerin biz o akışa teslim oluyoruz. İşte bunu rahim de veriyor aslında. O yüzden onu anlamak sadece doğumda değil, her haliyle rahmin bunu yaşattığını bize bilmek belki iyi hissettirecektir. Ben de bu doğanın bir parçasıyım hissini verecektir. Evet, çok güzel oldu sizi ağırlamak. Ve sizle konuşulacak konu çok. Daha önümde böyle yüzlerce soru da var, onu söyleyeyim. Ama tecrübeyle sabit böyle kısa yayınlar daha güzel oluyor. Yeniden ağırlamak isteriz. Ve izleyicilerimize de buradan söyleyelim. Lütfen yorumlarda yazın. Selen Hanım'a da yazın. Yani neler merak ediyorsunuz, neleri sormak istiyorsunuz, daha neleri konuşmamızı istersiniz. Ben çünkü bugün ilkti ama başlangıç olsun diyorum. Sizi ağırlamak isterim ve konuşmak isterim bu Tabii ki. konuları. Bugün böyle bir kapı açmış olalım. Ayağınıza sağlık, Ben çok ilminize teşekkür ediyorum. sağlık, Çağırdığınız şifanıza. için çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Ben de iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Çok teşekkür Teşekkür ederim. ediyorum. Sağ olun.